Merhabalar, Merve'nin Yemek Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir lezzet olan beyti kebabı tarifimi paylaşmak istiyorum. İskender kebap tadında olan bu lezzete eminim ki sizler de bayılacaksınız. Hadi hemen tarifimize geçelim. 300 gram orta yağlı dana kıymayı uygun bir kaba alıyoruz ve üzerine 1 adet orta boy rendelenmiş, suyu sıkılmış soğan ekliyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı galeta unu ilave ediyoruz. Baharat olarak 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Yarım çay bardağı suyu yavaş yavaş ilave ederek yoğurma işlemine başlıyoruz. Köfte harcını ne kadar uzun süre yoğurursak köftemize o kadar kolay şekil veririz. İyice yoğurduktan sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz ve köftenin daha da güzel şekil alması için biraz daha yoğuruyoruz. Ve köftemiz hazır olduktan sonra çöp şişlerimize bir miktar köfte harcından koparıp elimizle silindir şekli veriyoruz. Elinizi ıslatarak da bu şekli daha da kolay bir şekilde verebilirsiniz. Bütün çöpleri aynı şekilde köfte harcından parça kopararak silindir şekli veriyoruz ve beyti kebabının köftesini hazırlamış oluyoruz. Tekrar göstereyim. Elimizle bir miktar şekil verdikten sonra çöp şişi ortasından geçirip elimizle köfteyi aşağı doğru uzatıyoruz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yoruma bir kalp, bir çiçek, bir böcek bırakırsanız ben de izlemiş olduğunuzu anlarım. Bu şekilde köftelerimizi aynı boyutlarda hazırlıyoruz. Ve tepsimize alıyoruz. Üzerine bir miktar sıvı yağ gezdirdikten sonra 220 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Beyti kebabının sosu için küçük bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı alıp eritiyoruz. Eriyen tereyağının üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası ekleyip iyice kavuruyoruz. Salçamızı kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Ve salçaları içinde ezene kadar karıştırıyoruz. Kaynayan sosumuzun içerisine tuz ekleyip ocağın altını kapatıyoruz. Ve köftelerimiz bu şekilde piştiler. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum. Altı üstü gayet güzel bir şekilde kızarmış. Evde kendim mayasız bir şekilde hazırlamış olduğum lavaş ekmeklerim var. Siz isterseniz tortilla ekmeği ya da hazır lavaş kullanabilirsiniz. Bu şekilde ekmeğin içerisine yarısına gelecek şekilde bir çöp şişi sarıyoruz ve dilimliyoruz. Çatala gelecek boyutta dilimlemeniz yeterli olacaktır. Bütün köfte ve ekmeklerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz sıcak sosumuzu ilave ediyoruz. Sosumuzun yarısını bu tabakta, diğer yarısını ikinci porsiyon için hazırladım. Bu şekilde yanında bulgur pilavı ve yoğurt, közlenmiş biber ile sizler de servis edebilirsiniz. Eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. En son üzerine 3 yemek kaşığı tereyağını tavada yaktıktan sonra kızgın bir şekilde üzerine gezdiriyoruz ve bu şekilde yemeğimiz hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.